Şimdik Bozcaada'ya geldik. Hemen arkamızda girerken Bozcaada'da yaklaşık böyle 2-3 mil gerimizde bir klasik bir yelkenli gördük. Sonra baktık ki bir tirhandilmiş. Bizim tabi Ayis'imiz var. Tirhandil bizi Ayis'ten görüyor. Ve Ceren'le yazışmaya başlıyor Tirhandil'i kullanan bey. Büyük ihtimalle Ayı sen görmedi burada. Instagram'dan ben story atmıştım. Bizi takip ettiği için benim story'imin altına yazdı. Ama Şimal diye Ayis'ten bizi görüyor, arkanızdayım diyor ya. Tamam. Başka nasıl bizim teknemiz olduğunu anlayacak. Ben çünkü o tarafa, onların tarafına doğru video çektim. Tamam. Neyse tamam, önemli değil. Oradan gördü de olabilir. Ayis'ten Tamam, gördü. hadi. İlla Instagram'dan gördü. Ya Ayis'ten gördü diyorum ya Allah. Tamam. Hı hı. Ayı sen gördü. Soracağım şimdi Fatih'e. Yazışmış Ceren'e işte arkanızdayız falan filan, biz de Bozcaada'ya gidiyoruz. Şu dünyaya bak. Az önce elinde süngerle geldi. Ceren içeride ders yapıyordu. İşte Emre abi, ben Fatih falan filan. Meğer tekne Aksona Mehmet'in teknesi. Fatih de oğluymuş. Dedim ki gelebilir miyiz yanınıza, biraz sizinle muhabbet etsek, çok memnun oluruz dedi. Süngeri de orada vermeliyim size falan böyle. Gidiyoruz. Şimdi onların yanına gidiyoruz. Ceren'in dersi bitti. Şimdi onların yanına gidiyoruz. Hadi bakalım. Elini ver. Geleyim, sen şöyle gel de şuradan gel. Ceren'in karaya çıkma ile imtihanı. Pasarella ya da binemiyor. Bir şey yani. Gerçekten bir şey. Tabi hava biraz serinledi. Al aşkım. Ben mi tutayım? Sen tut. Gidiyoruz. Çok da güzel bir tekneymiş bu arada. Adı Bodrum. Yani şimdi elimizde kamerayla gidiyoruz. Umarım bir sıkıntı olmaz. Yok yok, ben şey yapacağım. Söyleyeceğim. Su gibi tekne derler ya gerçekten. Yani çok güzel bir klasik tirhandil. Üstadım merhaba. Müsait misiniz? Ben çok memnun oldum sizinle tanıştığıma. Merhaba. Eşim Ceren, Emre benim de ismim. Tamam. Fatih de orada, Fatih Kaptan. Bak, tutunma yeri var Ceren. Nasılsınız Fatih ben? Merhaba. Emre. Memnun oldum. Fatih tekrardan. Fatih diyeceğim. Emre Hoş de geldiniz, lütfen. buyurun. Tamam, sağ olasın. Buyurun buyurun. Biraz nemlidir ama. Normal, hepimizin teknesi nemli. Deniz nemli olacak tabi. O şeref bize ait üstad. Ha bu arada size bir sünger Ha. Teşekkür şey ederim. banyoda kullanmanız Banyoda için. antibakteriyeldir. Teşekkür ederim. Yıllarca kullanırsınız. Evet. Ben sizin Instagram'da sıkı takipçinizim bu arada. Ben de takip ediyorum. Babam fenomenlerden, biz de Junior'ı. Ben de sizi valla sıkı takip ediyorum. Çok iyi geziyorsunuz ya. Ay sağ ol. Çok teşekkür ederiz. Ispanaklı börek bu ara falan. Ya. Herkes onu yazıyor ya. Herkes diyor ki evde börek yaptık senin yüzünden diyorlar. Evet. Ya ben böyle hastalandım. Geldik buraya. Fatih Şunu şöyle anlat. takabilir miyim sizin Tabii, tabii. mikrofon şöyle? Siz devam edin gelin. Ups. Daha iyi değil. Ayı onu şöyle sıkmış olduğumda amacım benim su altına inişimin 60 yılı. 60 yılı. Vay. 15 yaşında çocukluğumu dahi yaşayamadan 55. 1955. 65. 65 yılında Tabii. 1950 doğumlu 65 yaşında Bodrum denizcilik kültüründe silinmez izler var akam. Yüzyıllara dayalı bir deniz kültürü. Derin mavinin simsif kahramanları diyorum ona. Sünger avcılarının içinde buldum kendimi. Sülalemde hiç denizci yok. Ben girdim oraya. Devam ettik oradan Abi o ne oldu bende biliyor musun? Aşka dönüştü. Merhaba. Hoş bulduk. Sizin de yönetmeniniz belgesel çekiyorsunuz. Emre ben. Memnun oldum. Ceren memnun oldum. İşiniz yoksa yemeğe kalın.
Çok teşekkür Teşekkür ederiz. ederiz. Çok Vallahi güzel sağ- karidesli makarna yapıyorum. müthiş. Ellerine sağlık. Size afiyet olsun. Sağ Çok olun. sağ olun. Aşka dönüştü bu iş. O gün bugün devam ediyoruz. Bir ikram edeyim. Ya küçük içerim ben. Böleyim. Ceren Ben bile biraz içmiyor. sevmiyorum. Ben su alırım. Tabii. Şimdi öyle bir hayatın içinden geliyorum. 60 yıl kesintisiz. Sünger avcıları. 86 yılında 1980'de süngerler bütün Ege ve Akdeniz'de hastalık bulunca tarihler boyu oluşuyor bazen bu. Süngerciler ekonomik olmanın sen deniz turizminde gelişme yapıyorsa herkes mavi yolculuğa geçti. Bugün Bodrum'da bir mavi yolculuk diye bir marka varsa herkes ondan ekmek yiyorsa her sektör. Ondan sonra efendim Bodrum Kalesi'nin içindeki burçların içinde o deniz müzesi, arkeoloji müzesi, dünya çapında bir şey. Onların temellerinde bütün o insanlar var. O güzel el yapımı teknelerin onlarla sünger avcıları var. Doğru, Onun tahmin için ederim. 60 yıl bana Yüce Tanrı bu hayatı nasip etti. Kazasız belasız. Turizme geçince sünger avcılığından kültürüyle deniz turizmi birleştiren tek insanım. Tabii bunu yapmak için şimdi her tekne dalış turizmi yapamaz. Onun prosedürü var. beyaz. Çok Şarap da teşekkür verelim. ederim. Sağ olun. Ceren. Teşekkür ederim. Yok sağ ol. Yeterli. Sağ olun. Prosedürü var. O yetkileri her elde toplayan tek insanım Türkiye'de. Gelen insanları daldırıyorum. Hem suyun altından gezdiriyorum hem mavi yolculuk üstünden gezdiriyorum. Arzu edene altından gezdiriyorum. Herkes mecbur değil tabii altından da Müthiş. gezmeye. Böyle bir hayatın içinden geldim. Kazasız belasız 60 yıl doldu bu yıl. Bir de su altında ortalama bir hesap etrafından meraklı çok ya. Hesap edilen ne kadar zaman geçti su altında bir zamanın. Su altı zamanı nedir diyorlar. Dedim bir hesap ettiler. Şöyle 35 bin saat falan minimum. Yeryüzünde böyle bir insanda olması mümkün değil. Hani ben demeyi sevmem, ben demek için söylemiyorum, yanlış anlamayın bunu. Estağfurullah. Şimdi denizin öğretisi bize ufacık tekneler için hayatı paylaşıyor. Sen ben değil, bizdir. Bunun adı ortak akıl. Gezegeni yönetenler eğer bu egolarını ve komplekslerini bir kenara koyup ortak akıllı kullanabilme becerisini gösterseler de gezegen cennet olurdu bu mavi gezegen. Doğru söylüyorsun. Maalesef geldiğimiz noktada şu an 60 yıllık gözlemim denizler yok oluşa gidiyor. Doğa yok oluşa gidiyor. Evet. İnsanoğlunu çok kötü günler bekliyor. Çölleşti denizin altı falan. İçim sızlıyor ama insanoğlu bunu anlamıyor. Çok üzülüyorum ona. Hırs, Bildiğiniz gibi değil. o hırs, o kibir. Evet. Aynen O öyle. hırs ve o kibir. Şimdi düşünüyorum ya. Yum gözünü. Şimdi düşün şu sonsuz okyanusu. NASA ne diyor? 13 milyon yıl önce çıkan ışık hızıya gelen ışık yeni ulaştı. Böyle bilgiler veriyor ara sıra. Ya bu sonsuz okyanusta yüzen, üzerinde yaşadığımız gezegen bu kayık gibi bir şey. Kum tanesinden bile küçüğüz Ha, aslında. Bak şurada karıncalar gibi orada kolonileşmiş insanlar burada milletler mahalle Amerika, Türkiye, Çin mahallesi, Japonya, Almanya mahalle, uyanık mahalle öbür mahalleyi dizayn ediyor. Kafasına göre yönlendiriyor. Doğru. Böyle bir kargaşa ama yok oluşa gidiyorlar. Şu güzel mavi gezegeni götürüyorlar. İçim sızlıyor. Ne Ama yazık ki. ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Çıkmışlar ondan sonra neler söylüyorlar. Önünde koca koca sıfatlar olan insanlar. Bilim insanları. Yahu diyor tekneler şu deniz çayırlarını yok ediyorlar. Demir atarak tarıyorlar, bozuyorlar, yok oluşa gidiyor. İşte şöyle böyle bunların korunması lazım. Yaygara koparıyorlar bilmem. Bir gün Bodrum Kaymakamı vardı giden bizim onlar bir toplantı sahibi güvenlik komutanı falan hep birlikte bir toplantıda yasada dalışını kaymakam Bilgehan Bayar dalış yasalım Mehmet abi sensiz olmaz. Belediye başkanı hep beraber Trieste'deki sahil güvenlik karargahında dalışa gideceğiz. Kahvaltı masası alımı ben dalış öncesi kahvaltı Üstad, yapmam. sağlığınıza. Sağlığınıza. Pek alkol kullanmam ben 70 yaşından sonra Fatih'in yüzünden başlattım. 21 sene azama değdirmem. 2 tek böyle viski içerim. Ondan bir haftada ben hastalığım yeni geçti. Ondan bugün keyfine çok mutluyum. Güzel sünger de çıkardım bugün. Ondan atayım 2 tek dedim.
Şimdi oturduk ben dedim dalış öncesi kahvaltı yapmam. Yılların bende alışkanlığı bu. Benim hayatım 75-76 yaşındayım ben. Ben günde Allah uzun ömür versin. 2 gün yemek yerim dedim. Böyle bir ilaç kullanmam. Çok şükür benim bu yaşta hala dalıyorum. Şaşırırlar. Dedeme de diyorlar. Hani bazı şeyler bu adam ne yapıyor diyorlar falan filan. Şimdi şöyle böyle bir kültürün içinden geliyorum. Şimdi o masada bir konuşuluyor. Diyor ki bir isim vermeyeyim şimdi. Bir sualtı çekimleri yapıyor. Sayın Kaymakam işte bir proje hazırladık diyor. Koylara tonoz atacağız diyor. Böyle şu deniz çayırlarını yok ediyor bu tekneler diyor. Demir atarak. Bir dakika dedim. Orada bir notları bir koy. Ben senin abinim. Bana müsaade et. Buyur abi. Bak dedim. Benim cehaletime bağışla. Ben 15 yaşında çocukluğum dahi hep alanın hayat kabuğundan, fakirlikten kelle koltukta su altına üretime girdim. Sünger çıkardık. Bu ülke karınca kadarca çalıştık, döviz getirdik. Sünger ihraç oldu çünkü. Güzel ülkemin kalkınmasına katkı koyduk. sundunuz. Katkı Evet. koyarak. Öyle geldik dedim hayata. Yıllardır. Yarım asırı geçti dedim bu. Sizin gibi bu devletin, bu benim güzel ülkemin, benim de hakkım olan en güzel okullarını okumadım dedim. Benim öğretmenim okulum Deniz. Cehaletime bağışlayın. Estağfurullah, olur mu? Benim kültürümde dedim, bilgimde çayır diye bir deniz terminolojisinde çayır denen bir şey yok. Onun adı eriştedir. O erişte ki Bozkır'ın mutfağına adını yüzyıllardır koydurmuş erişte makarna diye. Erişte onun adı dedim. Bir. Şimdi siz nereye dedim koruyorsunuz teknelerden? Nereye şey yapıyorsunuz dedim. Siz dedim denizi, altını, üstünü ben işte Yalavaç'ta geziyorum her şeyi gördüm. Elimin bilim insanı değilim, elimin tuttuğunu somut olarak gözüm görünen anlatıyor. Çanakkale Boğazı'na çık dedim. Şimdi onu söyleyeceğim buradan giderken. Bunları göstereceğim, çekimini yaptıracağım. Şu boğazdan çık Çanakkale Boğazı'na. Mavruya adaları. Şu adalar adanın bone tüfelerine millerce açığı yola. Şöyle bu kanalda 25 metrenin üstünde derin su yoktur. Bu boy eriştedir her taraf. Alabildiğine. Geç buradan aşağıya kıyılar 35 metreye kadar maksimum 40 metreye kadar Türkiye kıyıları bütün eriştedir. Dik yerlerde erişte olmaz. Düz giden Düz yerlerde. olacak. Ha. Geç aşağıya Ayvalık Körfezi falan ona keza büyük alanlardan dedim. Midilli kanalı dik yerlerde 40 metreden fazla bütün erişte alabildiğine kanal. Sakız Boğazı, Çeşme Boğazı keza öyle dedim. Geç Gökova her yer böyle derim erişte. Şimdi buraları tekne mi demirliyor? Daha erişteler yok oluyor. Erişteler önemli. Karadaki ormanlar neyse deniz altındaki eriştenin önemi o kadar çok büyük. Canlı yuvası onların içerisinde. Ama Sayın Kaymakamım dedim. Sözüm size. Siz devletsiniz dedim. Bir gün yarım saat bana zaman ayırın. Harita üzerinde bütün bunları anlatayım size dedim. Şimdi bunu anlattıktan sonra acil olarak yapılması gereken bir, şu anda elinde yetki varsa bir imza atarım. Uzatma ağları ve parakede hariç. Sapla samanı karıştırmayı çok becerikliyiz bu konuda dedim. Küçük balığıma için onların hiçbir zararı yok. Dip tarama, sürütme, deniz hıyarı, şunu buna sürütme ağlarıyla Türkiye Cumhuriyeti karasularında 35 metreden içeride her türlü su ürünleri avcılığının Yasaklanması çok lazım. ağır şartlar cezalı buna kılması gerekiyor. Sana söylediğim hep şey işte o söylediğin, benim. aynen, hep Bakın, söylediğin. Ben bunu hep söylüyorum. Yunanistan'ınla olan farkımız orada işte Ha, bizim. bakın dedim. Bravo. Tarih bu nesli Süper. mezar taşlarına gelecek nesiller tükürecekler dedim. Şimdi dedim siz dedim ufacık koyları nereye o demirler teknelere korunaklı koylara. Bütün bu koylara daldım biliyorum %20'sinde erişte var ya yok dedim. Erişte daha oraya hasat eder. Demir girişinde yenisi çıkar canlılar gelir yer dedim. Demir ne kadar yer tarıyor dedim. Bunlar yanlış şeyler. Bunun altında büyük rant projesi var. Büyük dedim. ihtimalle. Büyük
yeni marinalar yaratmak istiyorlar. Birilerine dedim rant yaratmak istiyorlar dedim. Bu tuzağa düşülmemesi lazım. Bir, yapılması gerekiyor. İki, sen o yerin e, yaşam alanını zehirlemeyeceksin. Kıyılardan, fabrikalardan, şunlardan, bunlardan basılan şeyleri falan engelleyeceksin dedim. Onu dünya nasıl yapıyorsa onun gibi yapacaksın. Ama bizde gene aynı o şapa olayı gibi gene bütün günah keçisi dedim tekneler, bu mavi kat olayı dedim. Ya organik atık dedim. Eskiden Bodrum'da süngerciliği Komedi ya. mavi yolculuğu başlatan süngerciler. Ufacık teknelerle. Baş tarafa bir kulübe, denize bir boru kurşundan, tenekeci arkadaş o da yapardı. Adam sıçar, anladığımız koyda moyda bir vakır su döker, denizden çeker, gider o. 10 dakika sonra yok olur. balık Yemdir arası onlar değil dedim. yani. Tabii tabii. Siz dedim, devlet ne yapıyor biliyor musunuz dedim. Alıyor dedim, tanka koyduruyor teknedeki şeyi. Alıyor benden. Benim ekmek sofram deniz dedim. Ben bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Ekmek eklediğim sofraya pislenmez. Konum komşu malına, mülküne, ırzına, onun namusuna yan gözle bakın bu terbiyeyle büyüdüm dedim. Benim ekmek sofram deniz dedim ya. Ben dedim mavi kart işletken zaten formaliteden işletiyoruz. Ben dedim eğer basmam gerekiyorsa deniz suyunu alıyorum. Basıyorum. Hadi dedim rahat olun. Parayı da veriyorum geçiyorum. Yahu dedim benden aldığınız atı nereye basıyorsunuz siz? Kanalizasyonun basık benden daha kıyı. Şehir atından karıştırıp Aynen veriyorsunuz. öyle. 30 senedir bu derin deşen boruları ilk döşediğinde rahmetli Taylan Uygur'du Sualtı Federasyon Başkanı, o alıyor bu ihaleyi. Diyor ki hani İller Bankası müteahhit sizsiniz, size veriyor. Bitti iş diyorsunuz siz İller Bankası'na. Diyor ki İller Bankası bana görüntü getir. Ben denizin altına dalamıyorum, bilmiyorum ne yaptım. Benim projemi uyguladın orada. O görüntüyü benim tekneyle Aksona'nın nargile sisteminden çektik dedim. Yıllar önce, Vay. 30 sene evvel. Şimdi onları biliyorum hepsini. Zaten denize gidiyor bu. Ya 40 metreye de denize deşarj ediyor bu. Peki 30-35 yıldır 365 gün 7-24. Bütün Türkiye kıyıları böyle de gözümüzün önüne alalım dedim şöyle. Bodrum Yarımadası yılda kaç ton o yerleşimde por çözünden tut asidine temizlik malzemesi. Ben Kimyasalları. evimde kaldığım zaman daha fazla zarar veriyorum dedim bu ekmek Evet. soframa dedim. 365 gün 7 basılıyor. 200 metre kıyıda mavi bayrak dedim. Ne iş dedim bu? Ya yeryüzünde devlet Tamam, bir şey bitmez. yoktur ki. İnsan zekasıyla bu kadar dalga geçsin. Tarih bunların hepsini yazacak. Yazacak. Bu konuda da kitap yazıp durun Mavi Yolcu'nun dünü bugünü diye. Evet. Nasıl oldu? Adamlar aç susuz kaldılar. Son süzgeci belgesinde de söylüyorum bunu. Savaş Kara kesersen bunu dedim. Savaş Kara karışar dedim. Bir daha yanıma gelme dedim. Kesmemiş. Aynen vermişler. Bir marka yarattılar. Mavi koca çınarı büyüttüler. Abi çekirge sürüsü bir geldi. Bize ne gölge bıraktılar ne meyve bıraktılar. Ya yaşadığı toprakları cennet ve cehennem yapan üzerindeki yaşayan insanların kalitesi, vizyonudur. Tarihe yaşadıkları cenneti cehenneme çevirmiş bir millet olarak geçtik. Utanın dedim ya, utanın. Konuştum onu, bu kadar çok konuşmadım onlara da anlatıverdim onlara kaymakam falan. Ama dedim böyle şeylerle uğraşıyorsunuz. Ayıp, yazık. Utanır insan ya. 2023'te buradan bir çıkıyoruz. Hani Sicilya mücadele dolaşıyor mu bu tekneler? Buradan dalışlar yaptık. Böyle Orada da çıkış. onlar da çok iyi geziyor. Çıkışı aldık. Hani kavala mavala. Vikiler, Androslar, Aa, Evyalar falan. gezdik hepsi ya. devam ettik Süper. yani. Süper. Ya bana Takip ediyorum ben de sizi. abi Taşo'da bir gidiyorum. Liman koca Lebiderya. Evet. Abi bedava. demir atmıyor herifler aborde olmuş yelkenliler falan. Tabii. Liman geniş güzel. Kavala'da 3.86 euro yazmışlar. Dur lan onu anlatıyorum. Evet. Dur. Dedim para ödeyeceğiz mi? Ne parası dediler ya. Para mı dediler? Tamam. Kavala'ya gittik. Erdal'la beraber gittik. Evrakları götürdük. İşleri liman başkanı önüne yanaştılar. Bir akşam kalacağız.
Dedim ki bir akşamın ücreti nereye ödeyeceği işlem bittikten sonra 8 numaralı ofise gittim. Kızlar var giyinmişler resmi hani biliyorsunuz ya. Diller makinede tık tık yazıverdi 3.26 euro. Ben 326 anlamışım. Anladın mı? Kız şaşırdı. Ben de öyle Anlayınca anladım. büyük harfle yazıverdi kağıdın üstüne. Koca tekne çıkıyor. bu Bir kadar. paylaştım onu sosyal medyada. Herkes paylaştı ondan sonra. Ya insan utanır ya. Bu ülkede denizcilik mi gelişir? Yazıklarım olsun, yuh olsun. Benim sırtımdan yedikleri ben çocukluğuma hala bu yaşta üretim yapan ülke kanser mikrobu olsun hepsine. Kanser mikrobu olsun. Üstad ellerinden öperim. Bak gerçekten ellerinden Bak, inan. öperim yani. Gerçekten. İnan ki kanser Vallahi mikrobu biz olsun. Çok doluyuz bu konularda. Bu arada biz de çok doluyuz. Hepimiz de öyle. Aynen. Utanır insan ya. Amatöre saygı yok. Biz Yok, yok. profesyonelden amatör kalmaya çalışıyoruz. Tabii farkındayım. Amatör ruh her zaman adamı yaşatır, insanı yaşatır. Ama hiç saygı yok. Mesela Sicilya'ya gidiyoruz. Oranın Fahri Konsolosu Domenico Romeo babamın hayranı. Karşılıyor özel, polisler geliyor falan böyle hani liman başkanları, işte oranın Coast Guard şeyi El üstünde tutuyorlar komutanı böyle yani. falan. Babama Evet. ne diyor biliyor musun? Senin gibi adam diyor burada olsa diyor maaş bağlarlar, denizcilik müsteşarı yaparlar diyor. Katanya versen profesörler gel şu gerçeğiyle geliştir. Burada bu yaştan sonra ona mı uğraşayım dedi. Yani anlatabildim mi? Şimdi ama daha da yeriyorlar. Neymiş Aksola Mehmet denizi Fatih, bitiriyormuş. Böyle bu- bir şey mi var ya? bu adam fazla tek bunu başına sen iç. denizi nasıl bitirebilir Emre Bu abi? fazla bana. Yani sen gırgırları görmüyorsun 50 metre 60 metre Biliyoruz, dibi biliyoruz şey yapıyorlar. abicim. Bilmez Bizde de miyiz? hayır dalıyor zaten. Bilal'im. 40 metre 48 metreye daldı bugün bak 75 Boz- yaşında. Bozcaada'dayım 8 dönüşe metreye. geçtim. Bak, başka Hasta kimse yapamaz. oldum, Bak, iyileştim. Ben yapamam. Tamam mı? Tamam mı? Pazar günü İlk falan zamanı herhalde 12 dakika. Bodrum'da 12 olurum. dakikada bu Nasip adam olursa neyi Bodrum'u bitirebilir ya? öpüyorum seni. Şimdi misafirler var tamam. Anlatabildim mi? Devamlı ağaç, Hadi meyve ararım veren seni. ağaç Tamam taşlanır. hoşça kal. Tabii, Abi tabii. bu adama saygı duyacaksın ya. Bak benim babam olmasa ben bile saygı hani babam Ya be, yani Hepimiz de öyle. Biz hepimiz ya bak. duayen bu adam. Aynen Efsane öyle. yani. Ben bir de crossfit yapıyorum. Ha. Spor yapıyorum. Ceren Hanım o yüzden hani aktif spor yaptığı Evet, için. evet. Ama siz de böyle çok güzel bir çiftsiniz. Ay, İnanılmaz çok dolaşıyorsunuz. teşekkür ederiz. Benim de hayalim mesela böyle bir hani yanımda bir eşim olsun hani dolanayım edeyim dolaşayım. Müthiş. Çünkü bu güzel bir şey yani. Çok Kesinlikle güzel. öyle. Bir de sizi diri tutuyor, dinç tutuyor. Tabii tabii. Beraber ya. yapmak güzel Evet zaten. bir de Emre Bey. Şimdi Emre abi de Emre, bana. Emre abi. Emre abi. Emre sen diyeyim de- ya. deniz yanı Emre. resmen. Bravo. Bak Bravo. şimdi Emre, ben sana şunu Katılıyorum. söyleyeyim. Ben de sevmem hiç. Şimdi her yeri geziyoruz. Yani biz bu tekneyle Tunus'a kadar gittik. Aha. Tunus'a kadar gittik biz bu tekneyle. Seneye de eğer olursa aklınızda olsun. Tunus. Biliyorum, biliyorum. ha, biliyorum. Aklınızda olsun. Cebeli Tarık'a geçen ilk Türk Türendil olmak istiyoruz. Geçmeyeceğiz. Cebeli Cebel Tarık'a- Tarık'tan Cebeli dönüp Tarık'a geleceğiz. girip geri döneceğiz. Türk bayrağı sallandırmak Orada belki istiyoruz orada. Tenerife'ye bir gider gelirsiniz. Kadiz'e belki. gideceğiz. Kadiz'e ha. gireceğiz. Ha. Babam da Cape Bon var. Tunus'un en kuzey burnu. Evet. Sicilya'ya bakan tarafı. Biliyorum. Oraya da Sikerski tablot bangoları Tablat var. orada. arada boğazda. Sikerk ayrı. Evet. O 2. Dünya Savaşı çok şey geçmiş orada. Batısılar Sikerki. falan var. Sıfır noktası var. Oraya dalan ilk Türk olmak istiyor. Nasip olursa. Müthiş. Şimdi Çok öyle müthiş öyle ya. şey yapmak istiyor. Hani cübile yapmak istiyor. İnşallah nasip eder Tanrı. İnşallah. Poseidon. İnşallah. Benim Tanrım Fazla Poseidon. hepimizinki öyle. Neyse şeye geleceğim. Nereye gitsek denizlerde adamlar bir tane alüminyum yelkenli almış. Bütün hayatını bırakmış. Ya çift ya bir aile Evet. denizi geziyorlar. Evet. Geziyorlar, Ama yaşıyorlar. bir özgürlük var. Hani bizim ülkede ne bunu destekleyen var ne buna katkı sunan var. Ben buna hep gittiğim yerlerde hep üzülürüm böyle içten içe. Bizim ülkemizde Buna bu arada saygı duyan da yok. Evet. Çünkü bunu gördükleri zaman insanlar Kıskanıyorlar insanlar. Mesela şey Evet. diyor. fesat Diyor insanların ki ne hepsi. kadar çok para var. Biliyorum ya, Diyor ben ki- farkındayım. Ha, Diyor ki, mandafon Ya ineği ne gibi güzel görüyorlar. çiftsiniz. Evet. Ha. Hani ben biliyorum ya, ben hiç söylemenize gerek yok. Ya- Bana gelen mesajları bir görseniz şeyden bana da geliyor yani hani biz de şeyiz. Şaka gibiler. Hani inanılmaz hep böyle şeyden Emreciğim, aşağı çok çekme mutlu şeyler. oldum En ya. aşağı, evet. Sizin gibi Bildiğiniz güzel gibi. insanlar Üstadım, mavi ya yürekli vallahi tanımaktan hakikaten bütün bu- kalbimle söylüyorum. o mutluluk, o keyif, o onur bize ait ya. Valla ben sizi tanıdığıma, sizinle iki çift muhabbet edebildiğime,
o kadar seviniyorum ki. O kadar bizi çok onur ettiniz. Enerjimi davet tavan ederek. yaptırıyor sizin gibi dostları bulunca böyle. Sağ olun, var olun. Ama üstad. Bodrum'a geldiğinizde sizin Evet, köyde mutlaka benim güzel bir bekleriz. yerim var. Aksoy Şantepesi, taş evi var orada. Aksona güzel dediniz mi toprakları. zaten herkes Tabii, gösterir. Orada misafir etmek isterim. Aynen, Odanız var babamın bilmem ne. Cumhuriyeti var orada. Büyük Böyle bir- şömineler, büyük bir taş keyifle. evler falan, Onur süngerler. duyarız. Deniz kızı Müze gibi heykelleri müze falan yapmak yaptırdım istiyorlardı oraya. orayı. İşte her zaman bekleriz. Onur duyarız. Teşekkür Büyük, ederiz. büyük bir onur duyarız. Çok Ya çok konuşacak o seviniyoruz. kadar şey var ki. Çok şey Bir var. hafta boyunca burada otururuz bitmez yani. Tabii. Ama işte boş verin, pozitif düşünmek lazım. Babam her zaman onu söyler. Şimdi ben mitolojiye meraklıyım. Çok kitap okumasını seven bir insanım. Günlük Bu arada Son tutarım her. Süngerci diye kitabı var. Babamın. Biliyorum. Bende var. Ha. Keşke Tabii canım. şey yapsaydık. denk gel. Evde Siz var. bana onu postayla gönderin, ben İmzalarım. imzalatayım, geri göndereyim. Hatıra olur. Çok sevinirim Tamam. ya, var ya. Yazarsınız, müthiş. Ceren Tamam Hanım tamam. yazar bana. Ya ben şimdi seni de takip edeceğim. Tamam, sağ olun. Ya kusura bakma ne olur, Yok, ben yok. seni takip Yok canım etmemişim. ya, öyle Ben şey- üstadı takip ediyorum vallahi. Ben hakikaten. severim böyle komünikasyonu. Ceren Hanım'a yazdım hani, yanlış anlamayın yani hani. Büyük Tanışalım bir diye. Ya, Ya, ne olacak, ben iyi ki Allah yaptın. aşkına. Çünkü ben dedim acaba yanlış anlarlar mı Sevgili diyorum. Yok, Fatih, hayır, yanlış hayır. Yok anlayacak lan, bir Deniz şey adam. yok. Sevmiyorum ben Ya hani. aşk Bu arada olsun. ben herkese de cevap veririm. Ya, Hani bende şey Ben yok. de Biliyorum. benim huyum da aynı. Ay Ceren Hanım. Her... Evet. Şöyle Ceren. Ceren. Şimdi şöyle bir şey var. Avrupa'da bu inanılmaz normal. Normal. Ama Türkiye'de abi Evet haklısın. sanki böyle Bizde hani öyle bir şey yanlış yok anlamayın ya. yani hani. Oğlum Fatih'ciğim, niye yanlış anlıyor? Biz yanlış anlayacak Yok, bir yok. durum olsak Allah aşkına. Siz de sağ olun şey Bora mı cevap gel- verdiniz. benim hoş- Hayatımızı Evet. ortaya koyar mıyız biz Yani böyle? aynen o Babam yaşta dedi ya. böyle çıktıktan Babama sonra. dedim bak dedim Ceren Hanım dedim Emre Bey dedim işte geziyorlar falan. Aa dedi şey tanışalım falan filan dedi, iyi oldu. Biz 5,5 yıldır Mart ayında 6 yıl olacak Aynen. teknede yaşıyoruz yaz kış. Yaz kış. Oo, ben Evet, bilmiyordum. tabii. Eve hiç Aynen. gitmeden Aynen. evimiz var. En son eve Covid zamanı Covid Covid olduğumuz olduk, 15 gün eve gittik. Aa, Covid'den Ne sonra güzel ne ya. güzel ya. 5 işte kaç 6 yıla yaklaştı. Ben 1,5 Nerede yıl tekne? İstanbul Pendik'te. Pendik Marina'da. Pendik'te. Ben 1,5 yıldır eve ayağımı hiç adım atmadım. Ceren eşyaları getiriyor götürüyor. Kapının şifresini unutmuş Ben- beni arıyor. Birkaç sene önce gittim, Ceren şifre kaçtı. İşte enerji bu ya. Ya biz yaz kış teknedeyiz. Güzel ev ya. Aynen öyle. Nerede sabah? Haziran sonu. Orada akşam hangi koy güzel Haziran orada. sonunda İstanbul'dan çıkıyoruz üstad. Evet. İşte bu tarihlerle Evet, biliyorum, tekrardan 90 gün dönüyoruz. yazıyor. Evet. Ne güzel ya. Kutluyorum sizi vallahi, kutluyorum. Babacığım çok kitap okuyorsun dedim de ben böldüm seni. Şimdi şunu söylüyorum. Üniversitede falan hani sol tarafta konuşmalar çalarlar, sivil toplum yönetimi falan konuştururlar. Laf bitmez, ben anlatırım. Ne güzel. Neden? Paylaşmayı seven bir insanım, öyle öğrendim. Denizciliğin şeysi bu, öğretisi bu denizin. Benim öğretmenim okulum deniz derim bana. Bana neyi öğretti, neyi öğretti? Niye öğretmedi? 3 kuruşluk dünya mallarının için birilerine biat edip önünde fırıldak olup 9 tatlı atmayı zinhar öğretmedi. Biraz da dedemin, büyük dedemin, Trahut Reis'in, Turgut Paşa'nın genlerinden girmiş. Genlerime diyor. Biat 0. Onu ben Turgut Reis'e ilgili Ferhudun Falcı Tüpeçen'i okudum kitaplarından. Hatta Mim Kemal Öken'in Biat oradan aklıma geliyor. Anladım. Diye bir kitabı var ya, onu da okudum, çok hoşuma gitti. Derim ki bunu öğretmedi. Bunları zinhar öğretmedi. Neyi öğretti? Dil, din, sınıf ayrımı yapmaksızın altını çizip insan. İnsan görünümünde çok yaratık var. Varlığı sevmesini öğretti. Doğanın taşını, toprağını, kurdunu, kuşunu, börtünü, böceğini sevip birlikte hayatı paylaşmasını öğretti bana. Ben evimin içinde bir örümcek gördüğüm zaman onu bile öldürmüyorum. Gazetenin üstüne alıp dışarı koyuveriyorum. Emre de. Ben öyleyim. Ya Ceren korkuyor böcekten. Yaşasın o Böcek ya. var. Ya Ceren öldürme ne olur diyorum, ben alıyorum. Vallahi bak. Evet. Güzel işte. Bak Evet. yemin Arayı ederim. bile sokacak neredeyse. Arayı bile kanından tutup şey yapıyor. Atıyor ki yani uçup Uçsun Bizim düşsün. arılar, gitsin. arı geziyor şeyimizde, Ya bak- bedenimizde. Ben korkuyorum. Ya Evet. candır o ya. Vallahi Evet ya. Candır o. Evet. Niye öldürüyoruz biz Niye onu? öldürüyorsun Ondan o daha sen? büyüksün ya da o sana çirkin geliyor diye. Neden onu öldürme hakkını buluyorsun kendinde? Kendinde. Aha ben bunu Ya bak yemin ederim örümceği Tam bile. mavi insan, mavi adam. Bak bak çok üzülüyorum ya. Vallahi Evet, çok aynen üzülüyorum öyle. o böceklere. Onlar bizim hayatımızın yani yaşamımızın parçası, doğanın Evet. parçası onlar ya. Hayatı paylaşırız birlikte. Evet.
Onlar varsa biz varız. Biz onların doğasının Arılar yaşam yok alanının olunca içine Evet. girmişiz. Arılar Evet. yok olunca yaşam da yok Yaşam oluyor. yok oluyor. Tabii. Bu Diyorum- orman yangınları Diyorum mahvetti ki bizi ondan yani. sonra bunu anlattıktan sonra çağın ve çağımızın en büyük lideri bu kadim topraklardan çıkmış Mustafa Kemal Atatürk bir lider. Şimdi Atatürk 21. yüzyılda atamızın henüz gezegenin üstünde dengi çıkmamış lider. Göstermiş olduğu hedefe giden yol Mısır'a ve medeni uyarlığa giden yol denizlerden geçiyor. Geç. Doğru. Çünkü tarih denizi kullanmadan büyüyen devlet denize açılmadan uygarlığa erişmiş toplum görmemiştir diyor. Mümtaz Soysal hocamın bir yazısıdır bu. Benimle ilgili son paragrafıdır. Mekanı cennet olsun. Mekan cennet olsun. Şimdi bunları okuduktan sonra bazı bilgiler vardır. Mesela birbirini teyit eder değişik kaynaklardan. Emin olursun onun doğruluğuna. Ben buna inandım. Benim öğretmenim okulum buna öğretti. Deniz ve Uygarlık diye bir kitap var. İş Bankası Kültürel bu kış okudum onu. Yazarını unuttum. 1505 yılında Portekiz kralı bilmem kaçıncı Emanuel elinin altındaki en güvenli amirali, zamanın en güçlü amirali Francisco Almadia. Hindistan genel valine atıyor. Diyor ki dolaşıyor amiraloğulları bir rapor krala. Özet. Denizlerde yeterince gücünüz yoksa karadaki kaleleriniz hiçbir şey yaramaz diyor. Bravo. Buyur. Buyur işte. Deniz bu kadar önemli. Biz bunun bozkırlı toplumuz. Mümtaz Soysal hocamın lafıdır rahmetlinin bu da. Bozkırlığına yırtık denizci toplum olamadığımız için denizlere foseptik olarak gördük. Bodrum'da yazılan var. Çeşme'de yazılan var. Her yer beton yığını, su yok bilmem ne ciyaklıyor herkes. Anladın mı? Ondan kırın kapı kollarını diyorum ben de. Münasip bir yerinize koyun diyorum. Ya onlar oralara Yazıklarım gidip olsun onlardan ya. şikayet ediyorlar. Babamın her zaman bir teoremi var. O yaptığınız inşaatlara diyor gün gelecek eşek bağlayıp sütünü sağıp satmaya çalışacak. Aynen öyle. Ya. Bak her zaman Bir şey der. söyleyeyim mi? Şimdi ona döndü biliyor musunuz ortalık? Çok. İnşaat sektörü bitti. Evet. Ya yanlış Yazıklarım anlamayın. olsun. Ne iş yaptığınızı bilmiyorum Yok ama. inşaatta bir Yok, işimiz inşaat yok. yapmıyoruz. bizim Aynen. yok. Ya inşaatçı da olabiliriz. Adam Evet, gibi ama, yapıyorsun. Geçen bir arkadaş var mesela. Benim kardeşim hani can ciğer onun işi inşaat. Mesela babama şey diyor. Daha diyor Bodrum'un %17'si diyor inşaat olmuş diyor. Babam da diyor yapın lan diyor. Yapın diyor. Ya daha da yapın diyor. Sonra diyor görürsünüz diyor. Doldurun. Bir şey söyleyeyim mi? Biz betona karşıyız biraz da. Yani sonuç itibariyle yaşayacağız. Bir Evet. bir eve Evet. ihtiyacımız var tabii ki. Ama fazlasına Ayrı konu. değil. Fazlasına değil. Ama 5 tane var, 6 tane Ha, var. Evet, Fazlasına herkesin değil, öyle tamam. ya. Hala Yani, da alıyorlar yani. Şimdi Bir de çürüyor hepsi. bugün Tabii, yaşam yok. denize dalıyorsunuz. Görüyorsunuz o suyun dibine batmış olan binaları, evleri işte Göcek'te olsun başka bir sürü yerlerde. Doğa kendinden alınanı mutlaka geri alıyor. Bakın Emre'ciğim. Şunu Bak. söyleyeyim bir de. Bir süre sonra yıllar geçecek, yüzlerce yıl geçecek. Evet. Bizim bu Ha. yaptıklarımız Sular altında kalacak. yok olacak, Tabii bitecek, Bodrum gidecek. 7 kere batmış derler. Babam diyor 8.'si de. olacak? Yerin altı hazine dolu. Doğa Evet. kendinden alınanı geri alacak. Evet. Şimdi bana diyor bugün Savaş Karaş geldi Mehmet abi İş Bankası o ilkokulları çocuklar iş yapan denizle ilgili bir şeyler çekmemi istedi. Biraz konuşuyor dedi. O konuş her neyse. Müşülaj nedir dedi. Müşülaj yerine çıktı dedim. Bak dedim Savaş müşülaj nedir biliyor musun? Zaman içinde bu aç gözlü insanoğlu var ya dedim. Doğaya dedim ağzının salyalarına kadar saldırdı. Her yeri talan etti. O aç gözlü insanoğlunun ağzından akan salyalarını biriktirdi doğa ve Müthiş bir benzetme. ve şu an yüzümüze çarpıyor bizim dedim. Müthiş bir Güzel. benzetme. Müsilaj bu dedim. Şimdi bir iki ay geçti arada. Mehmet abi montaj yerdeyim dedi. Yaptım hepsini gösterdim de hani bir kuruldan geçiyordu bu şeyler. Bana bunu çıkarttılar dedi. Doluca o dedim. Çünkü gerçeklerden kaçıyorlar. Tabii. Yazıklarım olsun. Ulan insan ömrü nedir ya? 50-100 yıl bilmem ne gibi insan ömründe. Aç gözünün gözü böyle zaman geçiyor. Evrenin zaman diliminde saniyeler aç gözünün gözü değil mi? 12. gezegen diye bir kitap okudum.
elips şeklindeki evrendeki turu dünya yılını 3600 bilmem küsur yılına aitmişti. İnsanları hizmetçi olarak yarattı tanrılar diyor. Kum tanesi bile değil. Değiliz ya. Değiliz ya. Yazık ya. Ha, bütün gezegen olarak kum Yazık. tanesi kadar değiliz. Yazık. 15 yaşına geldim şuraya, deli yorgunlar, istirahatiler, neler yaşadım şurada. Gelir gidelim hep. 60 yıldır. Kalenin dibinde yazlık sinema, perdeleri izlediğimiz günler. Kitapta okumuşsunuz onu değil mi? Tabii ki öyle. Bir de bir ressam vardı, biraz kırık, aşık olmuş zamanlar böyle. Metin evet, abi. Evet. Abi adam çok güzel ev havalarda, bazen ara sıra şu kalenin dibinde yatıyorsun yarı teknesinden. Abi adam gece 12 gibi falan kalenin burçlarını çıkar, Samanyolu'na, Akademik'e bir şey, hayatta onun nameleri kulağımdan gitmez. Abi geldik geçiyoruz, mekanı cennet olsun hepsinin mesela. Ya ne kadar güzel bir Tesadüf oldu aynen. şeyin çok güzel bir lafı var. Bunu sonradan Einstein da söylüyor. Evrende tesadüflere tesadüf edilmez. Aa, Bak. çok iyi. Bunu Einstein'dan önce de Evrende şu adını tesadüflere hatırlayamıyorum, bir Çok filozof, edilmez. çok eskilerden bir filozof söylüyor. Belki Einstein de bunu koltukçu söylüyor. söylemiştir baba senin. Biliyordum. Evrende Babam da tesadüflere koltukçu tesadüf sayın abi. edilmez. Bugün bizim buluşmamız gerekiyormuş. Evet, Bak evet. bu böyle bir şey ya. O ne biliyor musun? Ben onu şöyle tarif edeyim, pozitif enerji. Doğru söylüyorsun. Çekiyor birbirini, Evet, mıknatıs çekiyor, gibi doğru. buluşuyor. Bu bayraklar da bayrağı Kesin. astınız. Biri YouTube'la ilgili bayrak, Ha. diğeri de şey. Ben Ben de bu değil herhalde dedim bayraklı şey. bir tanesi Sonra sizin son story'nize baktım mermer burnunda atmışsınız. Evet evet. O bayraklardan birinde yazıyor ki it's 5 o'clock somewhere. Oo. Şimdi saat 5 drink time. Dünyanın herhangi bir yerinde saat 5 aslında. Saat 12'de de 5 yani bir Evet. yerlerde. Evet. Saat 3'te de 5. Hep bir beş var. Aynen. Evet. Yani aslında her, güzelmiş ya. her zaman drink Evet. time yani. Ben şunu not alayım bir fotoğrafın altına yazarım ya. Neydi? It's 5 o'clock somewhere. Ve orada bir papağan da böyle Aynen rengarenk papağan rengarenk var. bir papağan Aa. kokteylini koymuş böyle şeyde deniz güzel kenarında ya. içiyor Evet. öyle. Sizin teknenin ismi neydi? Şimal. Ha Şimal. Aynen. Çok güzel. Soy isim mi Şimal? Yok iki ismim var. Şimal Ceren. Ha. Ben size Şimal Hanım diyecektim. Herhalde dedim ters yazmış soy ismi dedim. Yok. Anlatabildim mi? Ters yazıyorlar ya. Ceren'in ilk ismi İlk Şimal, ismim Ceren, Şimal. soyadımız Şimşek. Süper. O zaman bir fotoğraf alalım. Alalım. O biz ondan sonra da ufaktan Yo, yo, yemek Kalın için. diyorum ama Çok şeye- teşekkür ederiz. Var olun. Şunu bir üstüne sileyim hemen şu kamerasını da. Alalım, ben ne yapıyoruz? Nasıl geçeyim? Biz Mesela- öyle gelelim isterseniz çünkü sizin bu yanınıza. şey- Daha iyi olur, kötü daha iyi ya. olur. Evet şöyle. Şöyle. Biz ameli Heh, ya şeyimizle. vallahi çok memnun oluruz. Aşk olsun ya. Bak. Allah aşkına bir farkımız yok. Gözünü seveyim. Ah, Vallahi ay çok memnun oldum üstadım ya. İnan. Evet, Yanaklarından öpeyim. Ellerinizden yanaklarından. öperim ya. Bir tane. Vallahi ellerinizden öperim Ya üstadım. sağ ol, çok teşekkür Siz bana atarsınız o zaman. Şu ahir ömrümde sizinle de tanışmak bana nasip Benim oldu için ya. de çok büyük bir keyifti. Ama burada kalmasın, Bodrum'da da misafir etmek. Büyük bir memnuniyetle Emre'cim şapkayı bence biraz kaldır yukarı, yüzünüz görünsün. Aynen. çıkardım. Ha. Yakışıklısın lan. Ya. Tanrı'dan dileyim, güzelliklerini, iyiliklerini üzerinden eksik etmesin. Yürekten diliyorum. Üstadım elinizden öperim ben sizi. Öpme Yok, ya. yok. Emre Ben öpme. vallahi elinizden Babam öperim. Babam hiç amca, El- dayı Bak, şey inan yapmasın bütün dedi. kalbimle Ya bunu Aksana söylüyorum. diyeceksin ya Mehmet abi. Müthiş bir enerji aldım. Evet, Yani Çok sizi teşekkür kutluyorum. ederiz vallahi. Vallahi İyi ki ben sizin varsınız. enerjinizi Siz görüyordum. iyi ki varsınız. Emre abinin enerjisi daha mükemmelmiş bak ben size. Bütün gençlere Bundan diyorum sonra ki, onu da falayım. şimdi bir, dalmak ne derler bana konuşmalarımda? Dalmak, kendi nefsinin dibine kadar terbiye edilme sanatı. Suyun altına başını gömdün, senin senden başka düşmanı yok. Hırs denen duygu var ya, korkunç bir şey. Zülfü Livaneli'nin Enger'in gözündeki kayyumlaşmada çok güzel yerde buldu hırs duygusunu. Okumanı Okurum, oku, okurum. hırsın ne olduğunu. Ben de şeyi söyleyeyim size naçizane. Estağfurullah.
Peki taşlar hep yuvarlaktır. Köşeleri Evet. gitmiştir. Aynı denizle Hah. bir olan insanlar gibi. Deniz yapar bunu. Bizim köşelerimiz yok. Yok 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 yok. Biz o yuvarlak taşlar gibiyiz. Si- Yumuşak Ha. insanlarız. Babamın hep biz. öyle o lafı vardır. Deniz hep köreltir. Aynen öyle. Sivrilikler törpüler kırar abi. Bizim- Saygıyı öğretir, Evet, sevgiyi öğretir. bizim köşelerimiz yoktur üstadım. Aa yok Ben yok. mavi Ben de aynı. insanlar diyorum, mavi adamlar. Bizim şeyimiz Çoğalsın mavi güzel adamlar. ülkemde sizin gibi Siz de insan. öylesiniz. Çok Mavi bir teşekkür yaşam ederim. biliyoruz. Çocuklara Biz de size- öğrencileri Bu getirirler şeyde benim kalmasın. bana çağdaş yaşamım falan Olacağız, hepsini hep olacağız. anlatırım Vallahi bunları. takipleşeceğiz şimdi. Aynen. Hep Yani anlatırım. ben seviyorum böyle ya. Üstadım tekrar teşekkür ederim. Canım bir tane. Var olun. İyi ki Evet. Şu varsınız. mikrofonu alayım da Ha, unutmayın. tamam. Bir de Köroğlu destanını çok severim. Trandil'i anlatır. Otur da lütfen onu anlatıverelim Tamam, öyle git. tamam. Tabii. Öyle git. Tabii, tabii, tabii. Hadi gel. Fazla kafanızı Aşk şişirmeden. olsun o ne demek? Ha. Estağfurullah. Şimdi Köroğlu diyor ki severim kıratı bir de güzeli. Şimdi Ruhusu çok güzel söyler yorumlar bunu. Kırata binince kuşkun bulunmaz. Severim kıratı bir de güzeli. Başını başımdan yukarıda tutar. Kaçınca kurtulur da kovunca tutar. Alma gözlü al perçemli canım kırat der. Şimdi bana da derler ben tranil hastasım ya. TRT şurada bir 20'nin kadar Japon televizyonu, İspanyol televizyonu, ZDF anlatıyor. Bir sürü televizyon geldi çektiler. Belgeseller var. TRT tutuyor mikrofonu. Mehmet Kaptan Akşon'a Trandil. Nereden geliyor bu Trandil aşkı sizde? Trandil nedir diyor. Ya ben Trandil'i şimdi anlatsam. Tiryayena Yunanca'dan evrilmiş bilmem nedir anlatsam. Beyaz Cam'da herkes izliyor Anadolu'da. Anlar mı anlamaz. Diyorum ki bakın Trandil nedir? Ben Trandil aşkı bir insanım. Köroğlu'nun efsanevi kıratı. Bunu dediğin zaman çoban kepenekli bile Köroğlu'nu duyduğu zaman Yok. kırak kulak kabartır. Efsane Küyelan dediği zaman daha fazla dikkati toplar. Aynen öyle. İkinci hayatıdır. Trandil. Denizlerdeki. Genler oradan gelir. Bir gün Bodrum'da Trandil kapı yapılıyor. Ödül törenine çağırdılar beni. Ben katılmadım. Fatih katılırdı. Şimdi katılmıyoruz. Ödül vermeye çağırdılar beni. Millet oturmuşlar, içmişler tam kafayı iyi. Herkes de ödül verdikten sonra şu Trandil'i anlatıvereyim anlat dediler. Aynı böyle anlatıyor. Aa ne alaka bir Adnan Trandil'in. Dedim bir dakika bekle ya. Bekleyin dedim ya sabırlı olun birazcık. Bak nereden geliyor. Köylan Köroğlu'nun efsanevi kıratı. O kanatlı muşa efsane kırat. At avrat silah. Biz buradan geldik. Bozkırlıyız zaten. Tabii, tabii. Denizliyiz. Öldü, gark olup gitti kara toprağa, Bolu dağlarına, Toroslarla nerede ölürse eridi o beden, çürüdü, genler yağan yağmur sulu, eriyen kar sularından Dün konuştuğumuz konu bak Evet, Ceren. evet. karıştı mı? Ya, Bütün tabii. biri bir yerden yol buldu, sulara karıştı, şırıl Ya. şırıl şırıl su altının altıydı, Himalyalara gitti. Gider mi gider, dünya küçücük bir top. Biri bilmem nereye geldi, biri de geldi bir yol buldu. Bir yol o Küheylan'ın genleri aktı bir su yolundan geldi. Torosların en ucu Gökova'nın, Muğla'nın hani Gran Dağları'nın Torosların en ucu eteklerinde yaşayan Kızılçamların kılcal damarlarına girdi. Nüfus etti. Hayat verdi. Serdi serpildi. Koca çam oldu Kızılçam. Bodrum'un efsanevi Trandil ustaları Zehmeri günü ay karanlık olan gecelerde götürdüler, dilekçeyi verdiler, legal bir şekilde gittiler ormancıya, işaretliler beğendikleri ağaçları, kesilecek ağaçları kestirdiler, soydular, ayarladılar onun kafasına göre, yuvarladılar denkine haldır haldır, yüklediler tekneye götürdüler tersenlere, dayadılar Hizar'a. Hizar yokken el gulaslarlar vardı onlarla. Cızız cızız biçler. Kimisi Trandillerin bodoslaması oldu, kimisi Sotropos oldu, kimisi eğriler ne oldu. kadar güzel anlattınız. Kimisi işte küpeşler oldu, kimisi pastikalyalar oldu. Al dedim sana Trandil'indeki o Küheylan'ın ikinci Genleri. hayatı. Trandil budur derim her zaman.
Köroğlan'ın efsanevi kıratının ikinci hayattaki denizdeki versiyonu. Trandil bu. Müthişsiniz Çok güzel üstad anlattın. ya. Trandil bu. Müthişsiniz. Trandil bu. Ağzınıza sağlık. Ne güzel anlattınız Ha. Tirhan dili. İşte orada der ya Köroğlu işte severim kıratı bir de güzeli. Olay bu. Harika. İşte onun için bana dediler bunu yaparken ne yapacaksın? Ya Mehmet abi ayna kış yap kabin daha fazla olur bir. Ya ben yeryüzünde sevdiği işi yapan çok az insan var. Ben aşık olduğum işi yapıyorum. Benim hastalığım bu. Aşığım dedim Trandil'den ben bütünleşmişim. Ben böyle bakıyorum Trandil'e. Ben kabin mabin fazla para kazanma derdinde olsam 60 senedir limandayım. 30 metrelik uletimde olurdu bilmem ne de oldu. Mercedes'te gezip dururdum. Bodrum'da helen olan pis rant çarkına kendim kapsıldaydım. Ama Akşona Mehmet olmazdım. Doğru. Ondan sonra efendim bir de bu yaşta böyle sağlıklı yaşayan her şeyi yapabilen bir adam olmazdım. Evet, evet. Kesinlikle. Bunu söylerim. Bitti. Trandil efsanesi de efsanevi Köroğlu'nun kıratının Yani efsanedeki deniz kızları gerçek olsaydı. Oralara girmeyelim. Emre. Oralara girmeyelim. Emre, şimdi baktım çıktım şuraya ya. Ay çıkmış. Ah dedim. Sarı kızı gözlüyorum şimdi. Babamın sarı kız hayranlığı varmış. Gaz Dağları'nın Bir daha. tepesinden kalkar. Dolunay oldu mu? Nerede? Dünyanın neresinde olursam olayım. Karşılarda. Bangkok'ta olayım, Vietnam'da olayım, Ah. Kamboçya'da olayım, Tayland'da olayım. Bir bakıyorum Dolunay. Bir çekiyorum fotoğrafı. Ah diyor benim sarı kız. Çıktı gene bana göz kırpıyor oradan. Ya. Siz dedi bunu Dolunayak görüyorsunuz. Evet ben de Dolunay ama sarı kız Gaz Dağları'nın tepesinden kalkıyor. Benim kara olan Kara Mehmet sıralı ağızlı. Nerede diye beni dikiz ediyor. Fingirdemesin diye başkalarından. Göz kırpıyor oradan diyorum. Ara sıra da burada hani kitapta da anlatıyorum ya. Ha? Burada o yaparken şimdi sarı kız kalkıyor Gaz Dağları'nın tepesinden ben buradayken abi yapıştırıyor ayın yüzeyine kendini orada göz kırpıyor bana. Ben için yanıyorum baş tarafa oturuyorum ona bakıyorum denize bakıyorum böyle ne yapıyor biliyor musun? O altın rengi sarı saçlarını şöyle bir yapıyor seri veriyor arşipel üstüne. Sarı kız. Ya. Ütopik aşkım. Ya. Bir de deniz kızları gerçek olsaydı. Bir de diyorum Son Sügerci belgeselini izledin mi? Savaş kardeşim çok güzel bir belgesel o. İşte, koca deryalar nereye kadirsin derim. Nimetlerin en güzelini verirsin. Dilinden biraz anlayarsan. Havaların en temizini yerlerimizi doldurursun. Bir de şu efsanedeki deniz kızları gerçek olsaydı kayak bas, araya ayak basalım derim. Yani böyle bir hayal dünyamızda var yani. Onlar bir şey, güzel bir şeyler bu hayal dünyasında değil mi? Müthiş tabii ki. Çok Ya. teşekkür ederiz. Ben ya. teşekkür ederim. Ya o kadar mutlu oldum ki bildiğin gibi değil. Biz öyle. Ya biz anlatamam mutlu olduk. yani. Vallahi çok- Hakikaten Çok sağ olun. müthişsiniz. Çok Güzellikler memnun olduk, diliyorum. çok mutlu olduk gerçekten. Çok Canım, teşekkür bir tane. ederim. Üstadım. Yine burada olursak yarın görüşürüz buralarda. Tabii, tabii. Biz buradayız. Tabii Biz ki. cumartesiye yarın ya kadar burada buradayız. kalacağız ya da geçeceğiz biz. Tamam. Duruma Ona göre. göre şey yaparız haber. Tamam, biz sabahleyin haberleşiriz Evet. zaten buradayız. Çok memnun Süngerinizi oldum. Rahatsız unutmayın. olmayın. Aha, ne tamam, olur. tamam. Çeşme Boğazı'ndan geliyoruz, dövünüyoruz. Yırtıyor ortalık. Başta giriyor, kıştan çıkıyor. Çıktık baş üstüne. Aynen. Biri sarı kız dedim ya. Gaz Dağları'na üfleme bu kadar dedim. Kara Mehmet'in geliyor sana sınav alsın dedim. Yarım saat sonra hava stop. Ağzınız şey oldu. Karaburun da hava kaldı. Bak diyor dilledi beni diyor. Ya.